Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bana böyle bir yorum gelmişti. Bu videoyu bu yüzden hazırlıyorum. Bu yoruma cevaben hazırlıyorum açıkçası. Umarım kardeşim senin gibi ve senin gibi düşünen insanların, senin gibi aklında sorusu olan insanların bu video ve verdiğim cevaplar yeterli olur. Bu yüzden bu videoyu hazırlıyorum. Teşekkür ederim yorumun içinde. Ayrıca küçük bir şey söylemek istiyorum. Bazı bu şekilde tarih videoları hazırlıyorum son dönemlerde, son zamanlarda. Ve elimden geldiğince araştırıp bir şeyler yapmak istiyorum, bir şeyler ortaya koymak istiyorum. Geçen bir video hazırlamıştım. Bizans Yunan akraba mıdır diye. O videonun altına birçok yorum geldi. İşte bir umutla açtım, tarihi yanlış biliyorsun, yanlış yorumlamışsın, yanlış yazmışsın diye. Kesinlikle böyle karşı yorumlar geldi. Ve ayrıca ekleme yapmak isterim diye de yorumlar geldi. Herkese yorumlar için teşekkür ediyorum ama şunu unutmayın, ben bu tarz videoları hazırlarken objektif olarak hazırlıyorum ve birçok kaynağı inceliyorum ve kontrol ediyorum. Hem Yunan kaynaklarını hem Türk kaynaklarını. Şu bana çok yanlış geliyor, şu bakış açısı: sen tarihi yanlış biliyorsun, sen bilmiyorsun, konuşma. Ben baktım, benim bildiğim böyle ama bu böyle değilse sen yanlış biliyorsun. Bu bana çok çirkin ve çok yanlış bir bakış açısı geliyor. Çünkü eğer bazı insanlar gibi düşünmüyorsanız düşüncelerin yanlış. Bazı insanların bildiğini bilmiyorsanız bildikleriniz yanlış. Onlar gibi tarihi bilmiyorsanız yanlış biliyorsunuz. Objektif bakamıyorlar. Bu çok yanlış. Kardeşim, senin bildiğin tarihin doğru olduğunu nereden biliyorum? Ya da benim bildiğim tarihin doğru olduğunu sen nereden biliyorsun? Bunu bilemeyiz. Yani bu bakış açısıyla ne tarih anlaşılır, ne politika anlaşılır, ne de başka bir konu anlaşılır. Çünkü bana objektif gibi gelmiyor. Bu şey gibi geliyor. Nasıl akşama kadar A Haber'i izleyip de başka hiçbir fikri olmayan dayılar var ya sokakta yürürken, "Ama sen telefonunu çıkar" diyen dayılar. Onun bakış açısı gibi geliyor bana. Lütfen videolarımı objektif izleyin. Ben sizin bilmiş olduğunuz tarih bilgilerini bilmek zorunda değilim. Ayrıca sizin bilmiş olduğunuz tarih de doğru olmak zorunda değil. Bunu söylemiş olayım. Teşekkür ediyorum bu arada iyi ve kötü tüm yorumlar için tekrar. Kusura bakmayın bunu hatırlattığım için. Şimdi videoma geçebilirim. Öncelikle Yunanca'nın ortaya çıkışı ve ilk kullanan kişiler. Yunanca, Hint-Avrupa dil ailesinin en eski ve en köklü dillerinden biri olarak kabul edilir. Tarihte ilk olarak M.Ö. 15. yüzyılda Miken uygarlığı döneminde ortaya çıkmıştır. Mikenler, Ege Denizi çevresinde güçlü bir medeniyet kurmuş ve günümüze kadar ulaşan en eski Yunanca yazıtları bırakmışlardır. Bu dönemde kullanılan Yunanca, Lienar B adı verilen hece yazısıyla yazılmıştır. Lienar B tabletleri Miken Yunancasının klasik antik Yunanca'nın atası olduğunu gösterir. Mikenler çöküşe geçtiğinde bu M.Ö. 12. yüzyıl civarında Yunanistan'da karanlık çağ olarak bilinen bir dönem başladı. Bu süreçte yazılı kaynaklar azalmış olsa da Yunanca konuşan halklar varlığını sürdürdü ve zamanla klasik Yunanca gelişti. Antik Yunan dünyasında Dorlar, İyonlar, İoller ve Akalar gibi çeşitli Yunan halkları farklı lehçeler geliştirdiler. Bu lehçelerden İonya ve Atina'da gelişen Atika lehçesi, klasik Yunanca'nın en yaygın ve etkili formu haline geldi. M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender'in fetihleri sayesinde Atika lehçesi geniş bir coğrafyada yaygınlaşarak Kini Yunanca, ortak Yunanca haline geldi. Kini, hem Helenistik dünyanın ortak dili hem de Roma İmparatorluğu'nun doğu eyaletlerinde kullanılan lingua franca oldu. Aynı zamanda Yeni Ahit ve diğer erken Hristiyanlık metinlerinde Kini Yunanca ile yazıldı. Videoda görmüş olduğunuz örnekler de bu Yunanca'ya örnektir. Sizlere Yunanca'yı kimlerin kullandığını ve nasıl ortaya çıktığını anlattım. Şimdi ise Yunanca'nın Bizans dönemine geçiyorum. Yani Bizans döneminde Yunanca ve Rumca. Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu. Latin kökenli bir devlet olarak başlasa da zamanla Yunanca devletin ana dili haline gelmiştir. 7. yüzyıldan itibaren Bizans yönetimi tamamen Yunanca'ya geçti ve halkın konuştuğu dil Orta Yunanca veya Bizans Yunancası olarak adlandırıldı.
Bizans dönemi boyunca kullanılan Yunanca, Kini'nin evrim geçirilmiş bir versiyonuydu ve bugünkü modern Yunanca'nın temelini oluşturuyordu. Bizans'taki Rumlar Orta Yunanca konuşuyorlardı. Ancak bu dil imparatorluğun geniş coğrafyasında farklı varyantlar geliştirdi. Örneğin Anadolu, Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan Rumlar arasında farklı telaffuz ve farklı kelime kullanımları gelişti. Rumca kavramı Osmanlı döneminde ortaya çıkmıştır. Osmanlı'da Rum kelimesi Bizans mirasını taşıyan Ortodoks Hristiyan halkı ifade etmek için kullanılmıştır. Bu nedenle Osmanlı döneminde Anadolu, Karadeniz, İstanbul ve Ege'de yaşayan Yunanca konuşan topluluklara Rum denmiş ve onların konuştuğu Yunanca'ya da Rumca olarak adlandırılmıştır. Bizans dönemindeki Yunanca'yı anlattıktan sonra şimdi ise Karadeniz Rumcası, Pontus Rumcası ve diğer Rumca çeşitlerine birlikte göz atalım. Karadeniz'in doğusunda özellikle Trabzon ve çevresinde yaşayan Rumlar Pontus Rumcası, Podiyaka adı verilen bir lehçe geliştirmişlerdir. Bu dil Bizans Yunancasından türemiştir. Ancak Osmanlı döneminde izole kaldığı için bazı farklılıklar kazanmıştır. Pontus Rumcası Yunanca'nın diğer lehçelerine göre daha arkaik özellikler taşır ve birçok Türkçe ve Kafkas dillerinden gelen kelimeyi barındırır. Pontus Rumcasının farklı bir özelliği de Yunanca'nın standart gramer yapısından bazı sapmalar göstermesidir. Bu yüzden günümüz modern Yunancasını konuşan biri Pontus Rumcasını anlamakta zorlanabilir. Bugün Türkiye'de çok az insan Pontus Rumcasını konuşmaktadır. Ancak Yunanistan'a göç eden Karadenizli Rumlar arasında bu dil hala yaşamaktadır. Pontus ve Karadeniz Yunancasını anlattıktan sonra resimden de anlamış olduğunuz gibi sizlere Kıbrıs Yunancasından bahsetmek istiyorum. Kıbrıs'ta konuşulan Kıbrıs Yunancası modern Yunanca'nın bir lehçesidir. Ancak oldukça farklı bir yapıdadır. Kıbrıs Rumcası Orta Yunanca'dan gelen bazı eski kelimeleri korumuştur. Türkçe, İtalyanca ve Arapça gibi dillerden etkileşimler taşır. Modern Yunanca'ya göre farklı telaffuz ve dil bilgisi özellikleri içerir. Bu nedenle Yunanistan'ın Atina veya Selanik gibi şehirlerinde konuşulan standart Yunanca ile Kıbrıs Rumcası arasında belirgin farklar vardır. Yine de Yunanistan'da biri biraz çaba göstererek Kıbrıs Rumlarını anlayabilir. Yani bu bana Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi gibi geliyor açıkçası. Kıbrıs'taki dile değindikten sonra da şimdi sizlere Ege adalarındaki Girit ve 12 adalardaki Yunanca'dan bahsetmek istiyorum. Ege Adaları ve Girit'te konuşulan Yunanca, standart modern Yunanca'dan bazı farklılıklar içerir. Girit lehçesi, Kritiki, diyalektos, özellikle 17. yüzyıla kadar Venedik egemenliği altında kaldığı için İtalyanca ve Osmanlı Türkçesinden etkilenmiştir. 12 adadaki Yunanca bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Özellikle Rodos ve Kos gibi adalarda Osmanlı döneminde yaşayan Rumlar Türkçe ve İtalyancadan etkilenmiş bir Yunanca konuşuyorlardı. Ancak günümüzde adalarda konuşulan Yunanca büyük ölçüde standart modern Yunanca'ya yaklaşmıştır. Ege adalarındaki Yunanca'dan da bahsettikten sonra modern Yunanca yani tüm Yunanlıların birbirini anlaması olarak geçen Yunanca dilinden bahsedelim. Bugün Yunanistan'da konuşulan standart Yunanca Dimotiki, geçmişteki farklı lehçelerin birleşimiyle oluşmuştur. Tüm Yunanlılar bu standart Yunancayı konuşabilir ve birbirlerini anlayabilirler. Ancak Pontus Rumcası, Kıbrıs Rumcası ve Girit lehçesi gibi bazı bölgesel varyantlar standart Yunanca'da belirgin şekilde ayrılabilir. Yani özetleyecek ve toparlayacak olursam Yunanistan'daki halk modern Yunanca sayesinde iletişim kurabilir. Kıbrıs Rumcası belirgin farklılıklarına rağmen Yunanistan'daki Yunanca konuşanlar tarafından anlaşılabilir. Pontus Rumcası diğer Yunanca lehçelerine göre daha farklı ve modern Yunanca konuşan biri için anlaşılması zor olabilir. Girit ve 12 adada konuşan Yunanca standart Yunanca'dan bazı farklılıklar taşısa da anlaşılabilir düzeydedir. Sonuç olarak Yunanca, Miken uygarlığından Bizans'a, Osmanlı'dan günümüze kadar uzun bir evrim süreci geçirmiştir. Modern Yunanca eski lehçelerin birleşiminden doğmuş ve günümüzde tüm Yunanlıların ortak dili olmuştur. Ancak Karadeniz, Kıbrıs ve bazı Ege adalarında Yunanca'nın farklı varyantları hala yaşamaktadır. Bu durum Yunanca'nın sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel bir miras olduğunu göstermektedir bizlere.
Videomun sonuna geldiniz. Sürçülisan ettiysem kusura bakmayın ne olur. Videoma like atıp beni de takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın güneş sizin için doğsun. Hoşça kalın.